Herkese merhaba, YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Okan Şengün. Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum. YouTube kanalımda iltica prosedürü hakkında sizlerden gelen sorulara yanıtlar veriyorum. Eğer 2 Ocak'ta izliyorsanız, yani yayın tarihinde izliyorsanız hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Umarım sağlık dolu, mutluluk dolu, İnsan haklarına saygılı bir yıl olur hepimiz için. Bana Instagram'dan en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi iltica ettikten sonra Türkiye'ye dönebilir miyim şeklinde. İşte bu videoda bu sorunun cevabı ve daha birçok bilgiyi vereceğim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İltica prosedürü 2 ay kadar da sürebilir. 1 yıl, 2 yıl, hatta daha uzun da sürebilir. İltica başvurunuzu yaptıktan itibaren kural olarak Amerika dışına çıkamazsınız. Yani Amerika içerisinde kalmanız gerekiyor. İltica prosedürünüz devam ederken eğer Amerika dışına çıkmanız gerekiyorsa bunun belirli koşulları var. Bu arada bu videoda daha fazla ilerlemeden şunu söyleyeyim. Bu anlatacaklarım iltica ofislerinde yapılan iltica başvuruları için geçerlidir. Eğer göçmenlik mahkemesindeyseniz Amerika dışına çıkmanız kesinlikle yasaktır. Eğer göçmenlik mahkemesindeyseniz Amerika dışına çıkmamanız lazım. Amerika dışına çıktığınız anda sizin hakkınızda atılma kararı çıkar. O yüzden tekrar söylüyorum. Bu videoda anlatacaklarım iltica ofislerinde yapılan iltica başvuruları için geçerlidir. Eğer iltica başvurunuz beklemedeyse ve sizin Amerika dışına çıkmanız gerekiyorsa başvuracağınız belgenin adı seyahat belgesi, yani seyahat izni de diyebiliriz buna. Advance parole deniyor. Bu seyahat izni genelde acil durumlar için verilen bir izindir. Buna örnek olarak şunu verebilirim. Örneğin sizin, Allah korusun, annenizin bir hastalığı var ve anneniz Türkiye'de yaşıyor. Siz de Türkiye vatandaşısınız. Siz de göçmenlik ofisine yapacağınız bu seyahat izni başvurunuzda şunu diyorsunuz. Benim annem Almanya'da ameliyat olacak ve ben de onun ameliyatı sırasında yanında olmak istiyorum. İşte bu başvuruya Advance Parole başvurusu deniyor ve annenizin sağlık durumunu gösteren tabii ki belgeleri de bu başvuruya ekliyoruz ve Advance Parole başvurusu yapılıyor. Şimdi şunu söyleyeyim, bu başvurular şu anda maalesef biraz uzun sürüyor sonuç alması. 4 ila 6 ay arasında bile sürebilir aslında. O yüzden şu anda pandemiden dolayı bu başvurular uzun sürüyor ve bu tür ancak 6 ay 7 ay sonra çıkmanız gereken sebepler varsa eğer, o zaman bu tür başvuruları yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim, Amerika'da iltica başvurunuz devam ederken Amerika içerisinde kalmanız tabii ki çok daha güvenceli. Bu Advance Parole belgesi tabii ki belirli süreli veriliyor size. Yani siz diyorsunuz ki benim annem 1 Temmuz'la 15 Temmuz arası ameliyat olacak. Size bu belge 1 Temmuz ve 15 Temmuz arası seyahat etmek için izin veriyor. Ancak o tarihler arasında seyahat ediyorsunuz ve geri gelirken o seyahat belgenizi gösteriyorsunuz kapıdaki memurlara. Şimdi iltica başvurunuz onaylandı. İltica başvurunuz onaylandıktan sonra tabii ki seyahat hakkına sahip oluyorsunuz. Ancak kural olarak Türkiye'ye gitmemeniz gerekiyor. Yani kendi ülkenize gitmemeniz gerekiyor. İltica başvurunuz onaylanır onaylanmaz Refugee Travel Document denen seyahat belgesine başvurma hakkı kazanıyorsunuz. Bu seyahat belgesi tıpkı Amerikan pasaportu gibi bir belge. Sayfaları var ve onun ilk ana sayfasında sizin adınız, soyadınız ve kimlik bilgileriniz yazıyor ve ilticacı olduğunuz da yazıyor. Tabii ki bu da ayrı bir başvuru türü. İlticanız onaylanır onaylanmaz bu seyahat belgesi için başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bu başvurunun da başvuru ücreti var. Aynı zamanda 2 adet resminizi vermeniz gerekiyor ve I-131 denen bir başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu pasaport gibi olan kitapçıkta tabii ki sizin iltica ettiğiniz belli. O yüzden bu kitapçıkla beraber Türkiye'ye gitmemenizi tavsiye ederim. Şimdi Amerika'da iltica başvurunuz onaylandıktan 1 yıl sonra yeşil karta başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Yeşil kartınızı aldıktan sonra burada şunu söyleyeyim. Aslında kural olarak ABD vatandaşı olana kadar kendi ülkenize gitmemeniz gerekiyor. Yeşil kartını aldıktan sonra
Türkiye'ye giden müvekkillerimiz de var. Benim kendi çevremde tanıdığım, etrafımda insanlar da var ve geri geldiklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmadılar. Ama bu demek değil ki ben size evet yeşil kartınızla Türkiye'ye gidebilirsiniz, tamamen güvenli, böyle bir şey diyemem, böyle bir söz veremem. Ama eğer Türkiye'de acil bir durum varsa, örneğin aile fertlerinizden bir tanesi hastaysa, o zaman gidiyor insanlar ve 1-2 hafta kalıyorlar, çok fazla uzun kalmadan ve tabii ki çok da kendi hayatlarını riske atacak aktivitelerde bulunmadan geri geliyorlar Amerika'ya. Şöyle örnek vereyim. Eğer gene Allah korusun anneniz hasta ve siz onu görmek istiyorsunuz. Türkiye'ye gittiğinizde eğer annenizin sağlık durumunu gösteren belgeler varsa işte o belgeleri de belki yanınızda getirebilirsiniz. Böylece geldiğinizde yani havaalanında sorun olursa o belgeleri gösterirsiniz. Dersiniz ki evet biliyorum benim gitmemem lazımdı ancak annem hasta oldu, o yüzden gitmem gerekti. Ve 1 ya da 2 hafta kaldım, çok kendimi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmadım. Sadece evden hastaneye, hastaneden eve gittim şeklinde açıklamalar yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha önce sorun yaşayan bir müvekkilimiz olmadı. Evet, ilticadan dolayı alınan yeşil kartlar biliyorsunuz 1 yıl geçmiş tarihli veriliyor. Şimdi şöyle örnek vereyim. Siz İlticanız onaylandı, 1 sene Amerika içerisinde yaşadınız ve sonra yeşil kartınıza başvurdunuz. Burada şunu da söylemeyi unutmayın. Yeşil kart ayrı bir başvuru türüdür. Yani ilticanız onaylandı, 1 yıl sonra size otomatik olarak yeşil kart verilmiyor. 1 yıl Amerika içerisinde yaşadıktan sonra yeşil karta siz kendiniz başvuru yapıyorsunuz. Ve bu yeşil kartında başvuru formları var, gerekli dokümanlar var. Bu da apayrı bir başvuru türü. Eğer ilticaya dayalı yeşil kart başvurunuz gelmişse bizim ofisimizle irtibata geçebilirsiniz. Biz bu tarz başvuruları da sizin için yapıyoruz. Burada hemen hatırlatayım, eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da bize info@okandoğu.com adresinden e-mail ile de sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet, şöyle örnek vereyim. Şimdi yeşil kart başvurunuzu yaptınız. Yeşil kartınız diyelim ki bugün onaylandı. Bugün diyelim 15 Aralık 2021. Eğer bugün yeşil kartınız size, elinize geldiyse o 1 yıl geçmiş tarihli olacak. Yani 15 Aralık 2021 yerine 15 Aralık 2020 tarihi olacak yeşil kartınızın üzerinde. Yani size 1 yıl hak veriyorlar. İşte o 1 yıl geçmiş tarihten itibaren 4 yıl 9 ay sonra ABD vatandaşlığına başvurmaya hak kazanıyorsunuz. O da apayrı bir başvuru türü. Ama şöyle söyleyeyim, yeşil kart başvurunuz ya da ABD vatandaşlığı başvurunuz tabii ki iltica başvurusu kadar yoğun ve stresli bir prosedür değil. ABD vatandaşlığına başvurdunuz, görüşmeye gidiyorsunuz, görüşmede onaylandı, vatandaşlığınızı aldınız. Peki şimdi Türkiye'ye gidebilir miyiz? ABD vatandaşı olanlar artık Amerika'da göçmenlik hukuku kurallarına tabi değildir. Yani eğer isterseniz siz ABD vatandaşı olduktan sonra Türkiye'ye gidip yerleşebilirsiniz. Tabii eğer isterseniz. Zaten çift vatandaşlı oluyorsunuz çünkü biliyorsunuz iltica başvuruları gizli başvurulardır ve Türkiye devletinin haberi zaten olmaması lazım sizin iltica başvurunuzdan. O yüzden hem Türkiye pasaportu hem de ABD pasaportunuz oluyor. Yani çifte vatandaş oluyorsunuz. Her iki ülkede çifte vatandaşlığı tanıyor çünkü. Bu arada yeşil kart kuralına şunu ekleyeyim. Tabii ki yeşil kartlı olarak ABD dışında 6 aydan uzun süre kalmamanız gerekiyor. Eğer kalırsanız geri girişiniz çok zorlaşır Amerika'ya. Burada bana en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi şu. Ukrayna, Türkiye vatandaşlarından vize talep etmiyor. Önce Ukrayna'ya gitsem Ukrayna'dan Türkiye'ye geçebilir miyim? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu yapanları duydum ancak ben lisanslı bir avukat olarak size böyle bir tavsiyede bulunamam maalesef. Bulunmam doğru değil. Her şeyi en doğru şekilde yapmakta çok büyük fayda var. Bu tarz risklere atacak işlemlere, aktivitelere girmemek en iyisi diyebilirim aslında. Şimdi toparlamam gerekirse iltica başvurusu yaptınız. Başvurunuz beklemedeyken kural olarak Amerika dışına çıkamıyorsunuz. Başvurunuz devam ederken Amerika dışına çıkmanız gerekiyorsa
Türkiye hariç başka ülkeye gitmek için seyahat iznine başvuru yapabilirsiniz. Bu seyahat izninin yalnız bir sebebinin, bir zorlayıcı faktörün olması gerek. Ayrıca bunu belgelemeniz lazım ve belirli gün aralığında ben şu ülkeye gideceğim çünkü şu sebeplerden dolayı diye başvuruyu yapıyorsunuz ve onaylanırsa eğer o günler arasında Amerika dışına çıkabiliyorsunuz. Tabii eğer ABD'de herhangi bir cezai durumunuz varsa, herhangi bir suç işlemişseniz o zaman Amerika dışına asla çıkmamanız lazım zaten. Mutlaka ama mutlaka bir göçmenlik avukatıyla konuşun. Zaten iltica başvurunuz varsa bir avukatınız var demektir. Avukatınız size bunları detaylı olarak da anlatacaktır. 2. İltica başvurunuz onaylandı. Siz ilticacı sıfatı alıyorsunuz. İlticanız onaylandı. İlticanızın onayından yeşil kartınızın onayına kadar seyahat edebiliyorsunuz. Ancak Refugee Travel Document denen bir belgeyi almanız gerekiyor. Ve o belgeyi aldıktan sonra herhangi bir ülkeye gidebiliyorsunuz. Türkiye hariç tabii ki. Ayrıca burada şunu söyleyeyim. Birçok ülke, buna Avrupa ülkeleri de dahil, Amerika'da o ilticacı, o pasaport dediğim belgeden vize istemiyorlar. Ama ne olur ne olmaz. Siz hem iltica belgelerinizi, ilticanızın onaylandığına ilişkin belgeleri, bu Refugee Travel Document dediğimiz bu seyahat belgesi, yani pasaport gibi olan belgeyi ve de Türkiye pasaportunuz varsa ve süresi geçmediyse Türkiye pasaportunuzu da seyahat ederken yanınızda bulundurun. İlticanız onaylandı. O andan itibaren Refugee Travel Documents denen seyahat belgesine, o pasaport gibi olan belgeye başvuru yapabiliyorsunuz ve o belgeyle seyahat edebiliyorsunuz. Özetimize devam edersek. 3. Yeşil kartınız onaylandı. Yeşil kartınızla beraber tabii ki seyahat edebiliyorsunuz. Türkiye'ye gidenler oluyor. Yeşil kartı aldıktan sonra yeşil kartı ve Türkiye pasaportuyla seyahat ediyorlar. Ancak çok fazla, yani çok uzun kalmadan geri geliyorlar. Ve son olarak da ABD vatandaşı olduktan sonra eğer isterseniz gidin Türkiye'ye yerleşin. Artık ABD'deki göçmenlik hukuku kurallarına tabi değilsiniz. O yüzden isterseniz Türkiye'ye gidebilirsiniz, isterseniz ABD'de yaşayabilirsiniz, Türkiye'ye geri yerleşebilirsiniz ya da Türkiye'de tatillere gidebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. ABD vatandaşı olduktan sonra yapacağınız Türkiye gezileri sizin iltica başvurunuzu riske atmaz yani. Evet arkadaşlar, umarım bu videodaki bilgiler biraz da olsa seyahat durumunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer yeni bir şeyler öğrendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve aşağıdaki zili de aktive ederseniz arkadaşlar, ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Ben her pazar sabahı saat 10'da Türkiye saatiyle saat sabah 10'da yeni videolar yüklüyorum iltica prosedürü hakkında. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum sizler için. Evet, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.